Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde evrenin temel doğasını tanımlamak ve anlayabilmek için kuantum mekaniği ve kütle çekim teorilerini sentezleyen teorik fizikteki bir çerçeve olan M teorisinin, holografik ilkenin ve vakum enerjisinin etkilerini araştıracağız. Bu tartışmanın merkezinde genellikle doğanın temel kuvvetlerini birleştirmeye yönelik teorik girişimlerin zirvesi olarak kabul edilen M teorisi yer almaktadır. 5 farklı sicim teorisinin bir sentezi olarak ortaya çıkan M teorisi, gerçekliğin 11 boyutlu uzay zaman tarafından desteklendiğini, zarların ve titreşen sicimlerin kozmosun yapı taşlarını oluşturduğunu varsayar. Bu çerçevede en küçük madde biriminin bile holografik ilkeye dayanan bir kavram olan bilgiyi kodladığı varsayılmaktadır. Boş uzay olarak algıladığımız şeyin aslında bilgiyle dolu bir holografik katman olduğu iddiası, teorik fizikte önerilen holografik ilkeyle uyumludur. Bu ilke bir uzay hacminin bilgi içeriğinin bir holograma benzer şekilde daha düşük boyutlu sınıra kodlanabileceğini öne sürer. Örneğin kara delik fiziğinde Bekenstein-Hawking entropisi bir kara deliğin bilgisinin hacmiyle değil yüzey alanıyla orantılı olduğunu varsayar. Bir kara deliğin entropisi S, olay ufkunun alanı A ile orantılıdır. Kara deliğin maksimum bilgi içeriğinin bir ölçüsü olarak işlev görmektedir. Bu ilişki uzay zaman bölgelerinin sınırlarında bilginin holografik olarak kodlandığını da gösterir. Bunu evrene genişlettiğimizde tüm boş uzayın uzay zaman geometrisiyle kuantum teorisi arasındaki kavramsal boşluğu kapatan akıl almaz bir bilgi yoğunluğuna sahip olabileceği çıkarımı yapılabilir. Bu görüş boşluğun klasik kavramlarına meydan okur. Hiçlik olarak görünen şey aslında kuantum alanları ve dalgalanmalarıyla doymuş bir dokudur ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesi nedeniyle vakumda bulunan indirgenemez enerji olan sıfır nokta enerjisi kavramına yol açar. M teorisi ve holografik ilkenin bir araya gelmesi vakumu sonsuz potansiyel enerji deposuna yükseltir. Bu ifade sıradan maddenin enerjisini sonsuz derinlikteki bir okyanusun yüzeyindeki deniz köpüğüne benzeterek canlı bir metafor çizer. Holografik ilke geniş bir bilgi içeriğine işaret ederken kuantum vakumunun tanımlanması genellikle yeniden normalleştirme veya derin teorilere olan ihtiyacı da işaret etmektedir. Maddenin vakumun üzerindeki geçici köpük olarak metaforik temsili, fiziksel dünyanın daha derin gerçeklerin gölgesi olduğu platonik idealleri tanımsatan gerçekliğin doğasına dair felsefi sorgulamaları da yansıtmaktadır. Uzay zamanı bilgi içeriği genellikle uzayın bir bölgesindeki serbestlik derecesi sayısının hacmi yerine sınır alanıyla orantılı olduğunu varsayan holografik ilkeyle ilişkilendirilir. Bu Bekenstein-Hawking entropisi ve ADC-CFT yazışması gibi kavramlar aracılığıyla kara delik fiziği ve sicim teorisinde derinlemesine tartışılmıştır. Kuantum dolaşıklık entropisi bilgi içeriğinin bir başka ölçüsüdür. İki bölge arasındaki bir sınır boyunca dolaşıklık entropisi, o sınırda depolanan holografik bilgiyi hesaplamanın bir yolunu sağlar. ADC-CFT'deki Ryu-Takayanagi formülü gibi teknikler, dolaşıklık entropisini açıkça uzay zaman geometrisiyle ilişkilendirmektedir. Döngü kuantum yerçekiminde ise uzay zaman her ağ düğümünün bilgi içeriği taşıdığı ayrı parçalara veya spin ağlarına nicemlenir. Toplam bilgi içeriğini hesaplamak ağ üzerindeki katkıları toplamayı içermektedir. Vakum enerjisinin deneysel araştırmaları üzerinde de durmak gerekirse, iki iletken levha arasındaki kuantum vakum dalgalanmalarından kaynaklanan Casimir etkisi sıfır noktası enerjisinin doğrudan kanıtını sağlar. Araştırmacılar değişen yapılandırmalar altında kuvvetteki değişiklikleri ölçerek yeni fiziğe veya ekstra boyutlara işaret edebilecek sapmaları test etmektedir. Yerçekimi dalgaları aracılığıyla tespit edilen uzay zamanının yapısındaki ince değişiklikler onun bilgisel yapısı hakkında ipuçları ortaya çıkarabilir. Vakum enerjisinin bastırılması modern teorik fizikteki zorlu alanlardan biridir ve sıklıkla kozmolojik sabit problemi olarak da adlandırılır. Kuantum alan teorisinden vakum enerjisi tahminleri gözlemlenen değerleri fazlaca aşmaktadır. Teorik mekanizmalarla bu durumu izah etmek gerekirse, gözlemlenen küçük vakum enerjisi değeri çoklu evren içindeki antropik seçilimin bir sonucu olabilir.
Büyük vakum enerjisine sahip bölgelerde hızlandırılmış genişleme galaksilerin ve gözlemcilerin oluşumunu engeller. Kozmolojik sabit gerçekten de sabit olmayabilir, ancak dinamik olarak evrimleşmektedir. Skaler alanlar kozmolojik zaman ölçeklerinde vakum enerjisini ayarlayabilir. Süpersimetri, bozonik ve fermiyonik serbestlik derecelerini dengeleyerek vakum enerjisine büyük katkıları ortadan kaldırmaktadır. Ancak süpersimetriye dair kanıt henüz deneysel olarak gözlemlenmemiştir. Vakum enerjisi holografik sınırlarla sınırlandırılmış da olabilir ve bu da onu hacmi yerine evrenin yüzey alanına bağlayarak doğal olarak küçük gözlemlenen değeri açıklar. Bazı teorilerde uzay zaman ve ilişkili vakum enerjisi temel değil, ortaya çıkan olgulardır. Eğer uzay zaman daha temel kuantum yapılarından kaynaklanıyorsa, enerjisi dinamik olarak sınırlandırılmış olabilir. Bu bağlamda karanlık enerji, öz veya ortaya çıkan uzay zaman gibi hipotezleri test etmek, geniş zaman ölçeklerinde hassas kozmolojik ölçümler gerektirir. Yeni nesil kozmoloji görevleri, örneğin Öklit Uzay Teleskopu veya Vera Rubin Gözlemevi gibi gözlemevleri, karanlık enerjinin evrimini daha hassas bir şekilde araştıracaktır. Bu soruları yanıtlamak deneysel beceri ve teorik atılımların etkileşimini içerir. Uzay zamanı bilgi içeriğini ölçmek, vakum enerjisini araştırmak, evrenin birleşik bir şekilde anlaşılmasına yönelik kritik adımlardır. Bu zorlukların her biri yalnızca mevcut teorilerimizin sınırlarını test etmekte kalmaz. Aynı zamanda yeni fiziği ortaya çıkarmak için bir geçit görevi de görür. Metafiziksel perspektiften konuyu değerlendirecek olursak, modern teorik fizikteki ileri kavramlar, holografik ilke ve yüksek boyutlar ile metafiziksel olarak tanımlanan fikirler arasında belirli paralellikler bulunmaktadır. Holografik ilkenin belirli bir uzay hacmindeki tüm bilgilerin evrenin kendisi bir hologrammış gibi sınır yüzeyine kodlanabileceğinden bahsetmiştik. İlk olarak Gerald Hoff tarafından resmileştirilen ve daha sonra ADC-CFT yazışmalarında Joan Maldacena ile genişletilen bu ilke, uzay zamanın ve içeriklerinin daha düşük boyutlu bilgi yapılarından kaynaklandığını öne sürer. Gelecekteki tüm olayların mükemmel bir açıklıkla kaydedildiği bir depo olarak tanımlanmıştır. Levh-i mahfuz, holografik ilkeyle rezonansa giren gerçekliğin bilgi temellerinin soyut bir temsili olarak görülebilir. Evren temelde bilgisel ise kayıtları uzay zaman sınırları boyunca yayılmış, kodlanmış kuantum bilgisi olarak ortaya çıkabilir. Kuantum mekaniğinde ve kara delik fiziğinde madde bir kara deliğe düştüğünde bile bilgi kaybolmaz. Bu levh-i mahfuzdaki mükemmel koruma fikriyle paralellik gösterir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.